Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Fiat Doblo. Büyük küçük, genç yaşlı, herkesin hayatının bir döneminde en azından Doblocu enişte esprisini yaptığı Doblo tamamen yenilendi. Tabi baştan söyleyelim, video boyunca tanıyacağımız yeni Doblo'da bazı şeyler hoşumuza gitmeyebilir. Hadi gelin yeni Fiat Doblo'da neler değişti? O eski halinden bir eser var mı? En anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Fiat Doblo ilk kez 2000 yılında yollara çıkmış, dönemin en popüler dizilerinden olan Çiçek Taksi'de büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Vay be, cilet yapmış ha. Sadece yolların değil, geniş ailelerin de tercihi olan Doblo, aradan geçen yıllarda popülaritesinden bir şey kaybetmeden ikinci nesline kavuşmuştu. Bu ne ya? Yeni Doblo. Müstakbel düğün arabamız şükufemle. Ta ki Fiat'ın da PSA grubuyla birleşmesine kadar. Üçüncü neslinde PSA ortaklığında yeni Doblo'yu yollara çıkartacak olan Fiat, bu hamlesiyle bize kedi tornaya kardeşliğini hatırlattı. Buna ek olarak tamamen elektrikli dönüşüme de yavaştan yaklaşırken 2027 yılında son bulacak içten yanmalı Doblo'nun da son örnekleri diyebiliriz. PSA MP2 platformu üzerinde Peugeot Partner, Opel Combo, Toyota Prius ve Citroen Berlingo ile birlikte üretilen yeni Doblo'ya önden baktığımızda düz bir suratla karşılaşıyoruz. İkiz kardeşleriyle aynı çizgiyi taşısa da ön panjur sonucunda farkını ortaya koyan yeni Doblo'da kapalı bir tasarım kullanılmış. Tamponda ise herhangi bir farklılık bulunmazken tüm donanımların plastik rengine gelmesi bizi üzdü. Ciddi bir surata sahip olan yeni Doblo'nun ön tarafını beğendik diyebiliriz ama bir yıldızı alacak kadar değil. Onu ikiz kardeşlerinden ayırmanın pek zor olduğu profil tasarımı bizi üzdü. Yeni Fiat Doblo'nun profiline geçtiğimizde ise ön tarafta olan ayrımın profilde uygulanmadığına şahit olduk. Yüksek ve sağlam bir duruşun var olduğu profilde bizi şaşırtan bir detay bulunmuyor. Kullanışlı özellikler arasında sayabileceğimiz kapı üstü trim parçaları ve ağız sütunu camı hoş durmuş. Düz ve akıcı olan profili tamamlayan jantlarda ise 215, 65, 16 inç büyüklüğünde çelik ve plastik kapak modeller bulunuyor. Renk seçeneklerinde ise tamamı koyu renklerden oluşup benim favorim Mediterraneo mavisini içeren 5 farklı seçenek beğeninize sunuluyor. Gözlerinizi kısıp biraz uzaktan bakınca bu zulüm niye diyeceğiniz yeni Doblo'nun arka tarafı güzel. Ne yazık ki yeni Fiat Doblo'nun arka tasarımında söz Fransızların olmuş. İkinci neslinde tasarım anlamında kesinlikle başarılı ve farklı olan Fiat, üçüncü neslinde özgürlük bayrağını devretmiş. İkiz kardeşleriyle bir hayli benzeyen stoplar şık ve kullanışlı gözüküyor. Yana açılan çift kapıda ise tasarım değişiyor. Buna ek olarak büyük ve sihirli olarak adlandırılan arka camda bizden bir yıldız aldı. Özellikle de büyük bagaj kapağıyla uğraşmadan kullanılabilen bu cam bu tarz otomobillere çok yakışıyor. Düz bagaj kapağı üzerinde marka ve model logosu konumlanmış. Tampon tıpkı ön tarafta olduğu gibi plastik renginde gelirken üzerinde herhangi bir ekstra parçaya yer verilmemiş. Yeni Fiat Doblo boyutlarda ise ihtiyacınıza göre 2 farklı boy ve 3 farklı tipte satışa sunulacak. Yeni Doblo kısa versiyonda 4403 mm iken en fazla 4753 mm uzunluğunda, 1921 mm genişliğinde ve kısa versiyonda 1796, uzun versiyonda 1860 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise kısa versiyonda 2785 mm iken uzun versiyonda 2975 mm uzunluk sunuluyor. Bir SUV'de olsa dahi bu fiyata alamayacağınız yeni Doblo'nun iç mekan özellikleri sürprizlerle dolu. Yeni Fiat Doblo'nun iç mekanına geçerken bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Yeni Doblo'nun büyük kapılarından geçip iç mekana bir göz attığımızda uzun saatler boyu üzerinde oturacağımız koltuklara rastlıyoruz. Fiat'ın ısrarla çok konforlu olduğunu iddia ettiği fakat gerek yanal gerekse baldırı desteklerinin yetersiz olduğu su götürmez bir gerçek olan koltuklara içimiz burkuldu. Donanıma göre bir kol dayamanın dahi olmadığı bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında tasarımıyla çok hoş olan direksiyon simidi bulunuyor. Bu direksiyon simidinin tasarımı ve kullanımı konforlu. Bu şık direksiyonun hemen arkasında ise kırmızı beyaz rengiyle analog hız ve devir göstergeleri bulunuyor.
Ortasında yol bilgisayarı bulunan bu gösterge gayet okunaklı. Donanıma göre konsolun üstünde saklama alanları bulunan yeni Doblo'nun işlevsel detayları bizi memnun etti. Önceki nesline göre farkını ortaya koyması da değişim isteyenleri memnun eder. Uzun konsolun ortasında radyo yer verilmiş. Donanıma göre büyük bir dokunmatik multimedya ekranına da sahip olabilirsiniz. Havalandırma çıkışları ve klima kontrol ünitesi de radyonun altında bulunuyor. Orta konsolun yüksekte inşa edildiği yeni Doblo'da vites kolunun konumu rahat bir sürüş sağlar. Yine üst donanımlarda elektronik park freni ve vites seçim kumandasına yer verilmiş. "Ey Fiat, bize garezin mi var aslanım?" diye feryat ettikten sonra zemine koyulan bardaklıklara bir bakış atıyorum. Sana da selam manuel el freni. Kol dayamamı alırız bir dal. Hemen hemen her yerinde saklama alanları bulunan yeni Doblo'nun kabini bizi memnun etmeyi başardı. Buna ek, dikiz aynası konusunda da çıtayı yükselten Doblo'da kamerada dikiz aynası da alınabilir. Fakat bir SUV yerine alınır da günlük kullanılır mı? Orası zevkinize kalmış. Sürprizler ve çok farklı işlevsel özelliklerle dolu olan yeni Doblo'nun arka tarafına geçtiğimizde yüzümüz güldü. Sadece 3 kişilik koltuklarla değil, geniş bir bagaj alanı ve farklı çözümlerle de sunulan yeni Doblo'da çift tarafta açılan kapı bir yıldız alır. Kelebek camı ise seri üzgün atmamıza neden oldu. Bunu sehpalarla telafi etmeye çalışırken dahasını da sunan yeni Doblo'da panoramik cam tavan ve saklama alanlarını görüyoruz. Farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunulurken konfordan taviz verilmemiş. Saklama alanı ve hacim konusunda ise uzun dingilli yeni Doblo'da 4.4 metreküp hacminde alan sunuluyor. Taşıma kapasitesi ise 800 kilogram olarak belirlenmiş. Ticari bir otomobil almak için bence büyük bir neden olacak sürücü yardımcı ve güvenlik özelliklerinde bizi ne bekliyor? Yeni Fiat Doblo'da toplamda 17 adet ADAS gelişmiş sürücü destek sistemi sunuluyor. Sahip olduğu bu özellikler sayesinde segmentinin en iyisi olduğunu iddia edilmesinin ardından günlük kullanım için şansı da bir tık artmış oldu. Yolcu versiyonunda sunulan trafik işaretlerini ekran üzerine yansıtmayı sağlayan trafik işaretlerinin tanıma sistemi, olası kazaları önceden tahmin ederek ani fren yapan aktif güvenlik freni, 360 derece kamera sistemi, özellikle uzun yolculuklarda aracın şerit dışına çıkması durumunda sürücüyü uyararak ardından kademeli şekilde aracı şeride sokan şeritte tutma asistanı, uzun sürüşler sonunda yorulduğunuzu anlayarak sizi mola vermeniz konusunda uyaran sürücü dikkat sistemi başlıca sürücü destek asistanları arasında bulunuyor. Arazi kullanımlarında da crossover'lara taş çıkartan yeni Doblo, kar, çamur ve kum gibi zeminlerde daha iyi bir çekiş sağlamak için kavrama kontrol sistemi, başınızı yoldan ayırmadan anlık bilgileri takip etmenizi sağlayan head-up display ve daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği yeni Fiat Doblo'da sizi bekliyor. Doblo'yu Doblo yapan motorlar yeni Doblo'da var mı? Bu sorunun cevabı onun kaderini etkiler. Artık elektrikli otomobillerden kaçış yok. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Yeni Fiat Doblo'da öncelikli olarak tamamen elektrikli olarak lanse ediliyor. Fakat hemen umutsuzluğa kapılmayın. İçten yanmalı motor seçenekleri de yeni Doblo'da mevcut. 50 kWh pillerle desteklenen tamamen elektrikli motordan 135 beygir güç, 260 Nm tork elde edebilirsiniz. Maksimum 280 km uzunluğunda menzil sunması ise kullanım konusunda biraz sıkıntı yaratır gibi. Maksimum 130 km hıza çıkabildiğini de ekleyelim. Benzinli ve dizel motorlara da sahip olan yeni Doblo'da PSA grubuna ait 1.5 Blue HDI dizel motorla 100 ya da 130 beygirlik iki seçenek sunuluyor. Bu seçenekleri 6 ileri manuel ya da EAT 8 ileri tam otomatik şanzımanla yönetebilirsiniz. Benzinli tarafta ise 1.2 PureTech turbo beslemeli motorla geliyor. 110 beygir güç üreten bu motoru da Peugeot modellerinden yakından tanıyoruz. Tıpkı yeni Tourneo'da olduğu gibi yeni Doblo'da da efsane motorlardan vazgeçilmesi satış konusunda oyunu değiştirecektir. Doblocu enişteler ve enişte adaylarının bu durum hiç hoşuna gitmez. Şu an Avrupa'da tamamen elektrikli yeni Doblo 39.990 eurodan satışa sunuldu. Bakalım bu fiyatla ülkemizde ne kadar rekabetçi olmayı başaracak.
Yeni Fiat Doblo'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Özellikle de bu fiyata yerden yüksek bir araç sahibi olmak için Doblo kesinlikle çok mantıklı. Fakat aynı tasarıma sahip diğer kardeşleri varken neden Doblo'yu seçmeliyiz? Bu sorunun cevabını ben bulamadım. Merak ettiğiniz her şey ve yeni Doblo hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.